Godzilla ve King Kong bir kez daha bir aradalar ve bu kez ortak düşmana karşı acaba nasıl bir işbirliği içindeler? Sinemanın bu iki muazzam ikonu ilk kez 2021 yılında Godzilla Kong'a karşı filminde karşı karşıya gelmişlerdi. Şimdi o filmdeki bazı insan karakterler oyuk dünyaya giriyorlar ve bu dünyada aynen Arzın Merkezine Seyahat romanı ve filmlerinde olduğu gibi yeni alanlar keşfediyorlar. Öncelikle filmin bu lezzetini vurgulamam gerekiyor. Oyuk dünya, gezegenin yüzeyinin altında yer alan ve titanlarla canavarların ve belki de medeniyetlerin yer aldığı ikinci bir dünya. Film, oyuk dünyadan gelen sinyaller üzerine hem insanların hem King Kong'un hem de Godzilla'nın paralel olarak hareket etmelerini anlatıyor. Ve 1 saat 55 dakikalık süresi içerisinde aksiyona çok büyük yer veriyor. King Kong biraz daha fazla yer kaplamakla birlikte aslında konsept Godzilla'nın eski filmleri gibi. Hemen bir hatırlatmada bulunayım. Godzilla'nın ilk filmi 1954 yılında çekildi ve bu sinemada göründüğü 38. film. King Kong'un ise sinemada göründüğü 16. film. Godzilla'nın özellikle 1960'lar ve 70'lerde Japonya'da çekilen serüvenlerinde insanlara ciddi tehdit oluşturan ve kentleri yakıp yıkan kötücül titanlara karşı mücadeleleri anlatılır. Ve bunu yaparken de çoğunlukla kendi titan arkadaşlarından yardım alır. İşte bu filmde de Godzilla'nın King Kong'la bir işbirliği söz konusu. Ben seyrederken genel olarak biraz önce bahsettiğim o filmler aklıma geldi. O filmlerdeki aksiyon filmde çok geniş yer kaplar. Burada da aynısı. Filme genel olarak baktığımızda aksiyon neredeyse hiç bitmiyor. İnsanlarla ilgili bölümlerde dramatik bazı sahneler var ama esas olarak King Kong'la Titanların aksiyon bölümleri yer alıyor. Yani bu film hem görüntü hem ses etkileri açısından oldukça yoğun. Tabii sinema tarihi meraklıları açısından hem Godzilla'nın hem King Kong'un hayatlarımıza girdiği o yıllardaki yaratılış serüvenlerinden bugüne kadar geçirdikleri evrimler çok önemli. Mesela Godzilla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer radyasyonla uyanan bir metafordu. Japonya'nın bütün bilinçaltı korkularını yansıtıyordu. Ama bugüne baktığımızda dünyanın kurtarıcısı bir titan. Buna karşın King Kong da 1933'ten bu yana epey değişiklikler geçirse de duygusallığı hala aynı seviyede. Kendi adıma sinema tarihinde her ikisinde filmlerini görmüş biri olarak bugünkü gelinen noktadan da oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Hem benim gibi geçmişi anmak isteyenler için ama hem de yeni nesil için ideal bir hafta sonu seçeneği olabilir.